Yani Avrupa Birliği'nin İran konusunda ben bir ağırlığı olduğunu düşünmüyorum. Ve esas korkusu Avrupa Birliği ülkelerinin Hürmüz ve Kızıldeniz'in aynı anda alevlenmesi. İran'ın Avrupa'ya vuracağını düşünmüyorum. Avrupa'nın da İran'ı vuracağını düşünmüyorum. İran'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir diye iddialı bir cümle kurmaya devam etmemiz gerekiyor. Savaş kazanmak mı, zaman kazanmak mı dediğimizde bence bütün taraflar mümkün olduğunca zaman kazanarak ama Netanyahu'nun da İran'a savaş diyerek daha çok savaş çığırtkanlığı yapacağını da tahmin etmek zor değil. İran vurulunca Avrupa ne yapacak? Amerika Birleşik Devletleri karşısında olurlar mı? Zaten araları da bozuk hocam. Evet. Şimdi Gülsüm Hanım tabii bu mesele sadece Tahran'la Washington arasındaki mesele değil. Bu Avrupa Birliği'ni ilgilendiren de bir mesele. Hatırlayacağımız üzere Obama döneminde başlayan işte bu nükleer meselede masanın kurulması, İran'ın biraz daha ekonomiye entegre edilmesi, yaptırımların kısmen kaldırılması gibi bir bahar dönemi başlatılıyordu. Trump dönemiyle bu durdu. İlk Trump dönemiyle. Biden dönemiyle tekrar başladı hatırlayacağımız üzere. Trump'ın yeniden gelmesiyle İran yine baş düşman ilan edildi. Şimdi dolayısıyla bu Avrupa için bir enerji, güvenlik ve bir iç siyaset konusu olduğu aşikar. Ama üçünün aynı anda Avrupa'ya tehdit olması da bir darbe niteliğinde olabilir Avrupa açısından. Çünkü zaten biliyorsunuz bu transatlantik ilişkileri oldukça kötü durumda. Yani Avrupa kendi ordusunu kurmak için oradan oraya savrulurken işte Çin, Almanya başbakanları, Cumhurbaşkanı, başbakanı işte hemen Çin'e gidelim. Yani Doğu bloğuyla bir eklemlenme ihtiyacı içindeyken İran yangınıyla nerede duracağız? Avrupa'da mı, yani Amerika tarafında, transatlantik tarafında mı duracağız, yoksa artık yeni dost olarak görmemiz gereken Rusya ve Çin, yani Rusya demeyeyim de hadi Çin'le çok da kışkırtmamak için bir şeyler mi yapmamız gerekiyor diyecekler. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği biraz hani bir an önce deeskilasyon dediğimiz, yani derhal gerilimin düşürülmesi ve krizin yönetilmesi şeklinde yine zamanı oynayan bir pozisyon alacağını ben düşünüyorum. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile de çok karşı karşıya gelmeden de hani biraz daha böyle hizalanabilir miyiz diye düşüneceklerini ifade etmek istiyorum. Şimdi tabii diplomatik söyleme baktığımızda biliyorsunuz uluslararası hukuk ve nükleer risk meselesi Avrupa Birliği'nin masasında duran bir hadiseydi dosya olarak. Almanya, Fransa ve İngiltere özellikle bu nükleer meseleyi Atom Enerjisi Kurumu üzerinden işte bunun müfettişleri açılması ve oradaki uranyum zenginleşim oranının kontrol altında tutulması konusunda bir şekilde uyarılarda bulunuyorlardı. Şunu söyleyebilirler Amerika'ya, bak vurma, savaş çıkmasın. Şimdi İngiltere de burada ayrışıyor biraz. İngiltere hani üstlerini kullanıyor, biliyorsun uçak takviyesi onlar yapıldı ama biz yine bir masayı kuralım, bu İran'ı ikna edelim. Elindeki bu nükleer meseleyle ilgili. Balistik füze konusunda da biz bir şekilde konuşuruz, anlaşırız ama çok büyük bir savaşa girme. Hani bu seni belki çok uzak bir coğrafyadan ama benim yanı başımdaki mesele beni çok derinden etkiler diyebilir Gülsüm Hanım. Bir de tabii tahliye ve vatandaşların güvenliği meselesi. Biliyorsunuz Polonya en son derhal İran'ı terk edin dedi. İşte Avrupa Birliği böyle bir savaş durumunda kendi işte vatandaşlarına İran'a gitmeyin veya işte efendim İran'daki ilişkileri olan ticaret yapan kim varsa artık bilmiyorum ama onlara da örtülü bir şekilde mesajlar gönderilebilir. Bir de tabii önemli olan şu, yaptırımların çıtasının yükseltilmesi meselesi konuşulabilir Amerika ile. Yani gene vurma, savaş çıkarma ama yaptırımların biraz daha şeyini arttıralım, yoğunluğunu arttıralım diyebilirler. Bir de tabii önemli olan Gülsüm Hanım, burada devrim muhafızlarının biliyorsunuz en son terör listesine alınması meselesi var. Terör örgüt listesine alınması meselesi var. Şimdi burada Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri de biraz benzeşmeye çalıştı. Ama İran'da geri kalmadı biliyorsunuz. O zaman biz de dedi Avrupa ordularını terör listesine alıyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Ama bunların hiçbirinin tam anlamıyla bir şey yok Gülsüm Hanım. Yani bir ağırlığı yok. Yani Avrupa Birliği'nin İran konusunda ben bir ağırlığı olduğunu düşünmüyorum. Ve esas korkusu Avrupa Birliği ülkelerinin Hürmüz ve Kızıldeniz'in aynı anda alevlenmesi. Şimdi hem askeri anlamda alevlenmesi hem ekonomik olarak alevlenmesi. İşte biliyorsunuz Kızıldeniz'den o kanaldan geçerken Süveyş kanalından bir gemi kalmıştı. Milyarlarca dolar zarara girdi küresel ekonomi. Şimdi oradan geçen gemiler nereye gidiyor? Avrupa'ya gidiyor. Şimdi Yemen, Husiler, şimdi Afrika boyutu işte bu Etiyopya, ki Sayın Cumhurbaşkanı en son oradaydı. Yani Afrika ülkelerinin güvenliği meselesi, Somaliland meselesi, ya Mısır'a kadar çıkalım. Buradaki güvenlik hadisesi aynı zamanda Avrupa'yı da ilgilendiriyor. Dolayısıyla Husiler veya İran'ın vekil güçleri üzerinden yine Kızıldeniz'e bir ateşin çıkması, aynı zamanda Hürmüz üzerinden de Basra'da bir alevin çıkması, iki taraflı ateş Avrupa Birliği'nin bence isteyeceği en son şey bu anlamda Gülsüm Hanım. Dolayısıyla
Hürmüz tarafında Avrupa ülkelerinin işte biraz da burada ticaret akışını korumak üzere bazı angajmanlarda bulunabileceğini söyleyebiliriz. Zaten bu Avrupa Birliği'nin yapacağı en rasyonel harekettir. Yoksa kesinlikle ben Almanya hadi biz de askerlerimizi gönderiyoruz Amerika'nın yanına. Fransa biz de gönderiyoruz. Amerika'nın biz yanındayız. Yaşasın Amerika demezler. Ama yanındaymış gibi evet biz de siyaseten söylemlerde benzeşiyoruz. Ama iş sahada bir müdahaleye gelirse kusura bakma biz bunda yokuz diyebileceğini düşünüyorum Gülsüm Hanım. NATO peki hocam bu durumda ne yapar? Şimdi NATO Genel Sekreterin açıklamaları çok Amerika Birleşik Devletleri'ne ayrışmıyor. Bu noktada çok yani şöyle söyleyeyim Gülsüm Hanım. NATO'da bence Donald Trump'ın böyle bir çılgınlık yapmayacağını biliyor. Ama oldu ki yaptı. Tabii angajmanlar üzerinden NATO Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olacak. Biz de NATO üyesiyiz. Türkiye böyle bir savaşın içine girer mi? Hayır. Katiyen. Ne topraklarını kullandırır ne de böyle bir savaşa evet der. Sonuna kadar en başında olduğu gibi bugün de Türkiye buna hayır demeye devam eder. NATO içeride ayrışır. Almanya, Fransa, İspanya yani bizim bildiğimiz klasik NATO üyeleri, güçlü NATO ülkelerinin NATO söylemleri üzerinden belki ses çıkarmazlar. Ama askeri olarak destek vermeyeceklerini düşünüyorum ki Türkiye ikinci büyük ordu olarak zaten NATO'nun kesinlikle böyle bir savaşın içinde olmayacağını da bence söyleyebiliriz. Ama tabii biraz böyle birkaç ülke bağlamında örnek verebiliriz. Yani nasıl bir tepki verir diye refleks olarak. Mesela Fransa ile İngiltere için baktığımızda deniz gücü diplomasi ve tırmandırmama meselesi üzerinden bazı okumalar olduğunu görmekteyiz. Çünkü Fransa ve İngiltere için Gülsüm Hanım deniz ticaretinin güvenliği önemli. Dolayısıyla buna zarar gelmemesi için bence bir görüş ortaya koyacaktır. Almanya'da büyük bir savaş, hepsinde olduğu gibi mülteci krizi. Savaş çıkarsa büyük bir göç dalgası oluşur ki bizim için de geçerli bu. Yani sonuçta biz sınır komşusuyuz. 600 kilometre sınırımız var. Biz ve Avrupa yeni bir topyekün büyük bir göç dalgası olur mu? Ve de onların da söylemlerinde derhal bir ateşkes, işte diplomasi dilinin kullanılması hadisesi önemli. Polonya ve Baltık hattında da Rusya'ya destek yani İran'ı Rusya'ya destek ekseninde daha sert okuması güvenlik dilinde daha çok keskinleştirici anlamına geleceğini söylüyorlar. Yani siz İran'ı tahrik ederseniz bu Rusya'ya sıçrar. Biz de Rusya'nın komşusu olarak iş bize patlar. Tedirginliğinde olduğunu görüyoruz. İtalya, İspanya ve Yunanistan'ın da deniz ticareti ve istikrar yine enerji fiyatları üzerinden de bir okuma yaptıklarını görüyoruz. Sadece burada Macaristan biraz ayrışıyor. Daha Rusya taraflı ve daha çok Avrasya tarafında olduğu için de hani böyle bir müdahaleye karşı çıkan, daha doğrusu daha sert karşı çıkan bir pozisyon aldığını aslında görüyoruz Gülsüm Hanım. Peki hocam İran'ın misilleme adımları Avrupa'yı savaşa çekebilir mi? İran Avrupa'yı vurmaz. Yani benim görüşüm bu. Evet elindeki Fettahlar, Şahaplar ve diğer seyir füzeleri, balistik füzelerin menzili içerisinde ama Avrupa'yı hedef alacağını düşünmüyorum. Yani İran bu noktada dediğim gibi akil bir tarafı da var İran'ın. Ve sınırlı veya biraz daha tehditkar bir İran olabilir. İsrail'i vurabilir mi? Evet vurabilir. İsrail için bir şey diyemem. Yine füzelerini arka arkaya gönderebilir. Ama Avrupa'yı vuracağını düşünmüyorum. İsrail'e vurulduktan sonra Avrupa ülkeleri İsrail'i destekleyen bir pozisyon alır mı? İşte vay sen İsrail'i vurdun, İsrail bizim dostumuz. O zaman biz sana savaş ilan ediyoruz der mi? Bence onu da demez. Çünkü Gülsüm Hanım bakın artık herkes yorgun. Davos ve Münih Güvenlik Konferansları dünyanın ne kadar yorgun olduğunu ortaya koydu. O parçalı fil vardı ya biliyorsunuz Münih Güvenlik Konferansı'nda. Mesela Kanada Başbakanı'nın yapmış olduğu konuşma, işte Trump'ın yapmış olduğu konuşma, diğer Avrupa lider yapmış konuşmalar artık dünyanın yani hepimiz yorgunuz. Bir büyük savaşı daha kaldıramayız. Evet eski dünya geride kaldı. Yeni bir dünyaya giriyoruz. Artık yeni dünya düz bir dünya. Yuvarlak bir dünya, küresel bir dünya değil. Kürede yaşamıyoruz. Ama büyük bir faciaya dönüşecek, asker kaybettirecek, sivil kaybettirecek kadar da artık çılgınlaşmamalıyız diyor. Bunu bakın bence Putin de söylüyor. Putin de çok zayiat gördü. Çok asker kaybetti, kan kaybetti. Xi Jinping, bakın Çin bence buradaki en akil ülkelerden biriydi. Hiçbir bölgeye askeriyle girmedi. Ne ile girdi? Parasıyla girdi, siyasetiyle girdi, jeopolitiğiyle girdi ama savaş için sadece Tayvan meselesini kırmızı çizgi olarak gösterdi. Dolayısıyla ben İran'ın Avrupa'ya vuracağını düşünmüyorum. Avrupa'nın da İran'ı vuracağını düşünmüyorum. Ve savaş kazanmak mı, zaman kazanmak mı dediğimizde
bence bütün taraflar mümkün olduğunca zaman kazanarak ama Netanyahu'nun da kendi katliamına yine bir alan açmak için İran'a savaş diyerek daha çok savaş çığırtkanlığı yapacağını da tahmin etmek zor değil. Şimdi Türkiye denklemi bunun neresinde? Enerji güvenliği, Suriye dengesi, Irak hattı ve tabii ki NATO. Yani Amerika Birleşik Devletleri olan ilişkiler meselesinde. İran'ın zayıflaması, İran'ın bölünmesi gibi senaryolar Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Türkiye'nin çıkarlarına büyük bir zarardır Gülsüm Hanım. İran'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir diye iddialı bir cümle kurmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunu kesinlikle siyasetten ayrı, Anadolu jeopolitiği ile İran jeopolitiğinin, tarihi olarak Pers jeopolitiğinin ki biliyorsunuz 2000 yıl boyunca burası Türk hanedanları tarafından yönetildi İran, birbirine menteşelidir, eklemlidir. Dolayısıyla şunu hep söylüyorum, ifade etmek de isterim. Anadolu 3 kıtanın menteşesidir. Asya, Afrika ve Avrupa. O menteşenin devamı İran'dır ve İran Hint Pasifik'in ve Türkistan'ın da emniyet kemeridir. Bakın bu çok önemli. O emniyet kemeri kırılırsa, koparsa, aksi bir durumda Çin açısından ve Rusya açısından, Hindistan açısından da büyük bir güvenlik ikilemini getirecek. Denizde ve karada.